basit olarak aklımıza gelecek vitamin destekleri konusunda fikir vermeye devam ederken dördüncü seçenek olarak, yani ilk 5'in 4'ü olarak prebiyotikler ve probiyotiklerden bahsedeceğim. Zaten bir sürü hekim bahsettiği için önemlerini biliyorsunuz. Kullanmamızın iyi olduğunu biliyorsunuz. Zaten onun doğal alternatifi işte kefir, kombuça, fermente yiyecekler vesaire. Hani onların bir kısmı prebiyotik, öbürleri bakterinin kendisi. Ne kadar anlamlı olduğunu biliyoruz. Şimdi burada nasıl bir farklı bir bakış açısı geçirelim. Şimdi bir kere zaten bağırsakla ilgili gaz, hazımsızlık, özellikle kabızlık ya da IBS dediğimiz stres oldukça günde birden fazla tuvalete çıkmak gibi zaten orada bir şey varsa aklımıza önce oradaki habitatı, yani lokal bölgeyi oraya ait canlılarla doldurmak. Yani ne demek? Oraya ait iyi bakterileri oraya koymak. Probiyotikler. Prebiyotikler de o bakteriler de onların hoşuna giden şeyleri yesinler diye onların beslenmeyi sevdiği yiyecekleri koymak. Ama onların beslenmeyi sevdiği yiyeceklerle zaten bizim için sağlıklı olanlar aynı. Çünkü biz de zaten o bakterilerle komensal yaşıyoruz. Yani win-win hesabımız var. Yani prebiyotik dediğimiz şey nerede geçiyorsa aslında vücut için iyi bir şey, genel sağlık için iyi bir şey anlamına geliyor. Daha çok prebiyotik lafı geçtiğinde lifler akla gelir. Biliyorsunuz lifler konusu, yani nedir lif? Bütün yapraklı sebzeler liftir, işte kabuklu meyvelerin kabukları liftir, tohumlar liftir, odur budur yani. Hani lif dediğimiz şey o. Ama ben daha önce de belirttim, yani bu lif konusundaki konumuz aslında yeşilleri yedikten öte başka başlıklarda bakteriler için konu şu. Bakteriler, iyi bakteriler liflerden, yani sebze meyve artığı, tohum artığı, yani o bitki artıklarından ne yapıyordu? Bütürik asit yapıyordu, bütyrat yapıyordu. Birkaç tane yağ yapıyorlar, birkaç tane yan madde yapıyorlar. Şimdi bu bütürik asit bizim tereyağı olarak bildiğimiz şey aslında. Şimdi nasıl oldu? Hani var ya öyle konuşmalar, inekler ot yiyor ama çok şişmanlar nasıl oluyor falan. Hani onlar aslında o içerideki iyi bakterileriyle vücutları için gerekli olan iyi yağları yapmış oluyorlar. Şimdi bizim lif yiyin çok iyi bir şeyin altında sebze, meyve vesaire yediğimizde bakterilerin onları kendileri için besin yaparken yan ürün olarak bizim işimize gelen, hem kendilerinin hem bizim işimize gelen bir takım yan ürünler yapması. İşte bu bütyrat dediğimiz tereyağı ya da sade yağın özünü oluşturan ana madde bunlardan biri. O ana madde ne yapıyor? Öyle söyleyeyim. Yani bakterilerin yan ürünü olarak ürettikleri ne yapıyor? Biz iyi şeyler yiyelim, içimizde iyi bakteriler üretsin. Yapamıyorsak dışarıdan iyi bakteriler alalım. Bir de onların besleneceği işte prebiyotikleri verelim. Yani hem doğal hem supleman, genel. Her nasıl yapıyorsak. Bunlar ne oluyor en sonunda? İyi bakteriler içeride o yağ ürettiğinde ne oluyor? Bunu anlattım. Yani buradaki şimdi bağırsak yüzeyini, mide, bağırsak vesaire çok şey ya. Benim bağırsak videolarımı seyrederseniz konuyu göreceksiniz. Şuradan yiyecekler geçiyor, buradan içeriye geçecek falan. Şimdi bakteriler bağırsağın içerisinde, yani mevcudiyet olarak onlar da fabrika bir ürün üretiyorlar, bir yan ürünleri oluyor. Onların yan ürünü bizim can ürünümüz, öyle söyleyeyim. Onların ürettiği o bütyrat aslında bütün bağırsağı koruyan şey. Diyelim ki işte gaz, hazımsızlık, işte spastik kolon, irritable bowel, sızdıran bağırsak. Bu lafların arkasına girdiğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk şey şu. Yani burada bir mesele varsa, burada bir bariyer sorunu var. Yani içimizdeki o içimizden geçen boruyu oluşturan sınırlarda bir bariyer sorunu var da bir şey yaşıyoruz. O bariyerleri sıvarsak, o içerideki burada bir şeyler olsa bile biz bundan hastalık olarak zarar görmeyiz. Nasıl sıvıyoruz? İyi bakteriler onların istediği iyi yiyecekleri yediğinde, bizim içinde olan bitkiler ve bitkisel besinler, ürettikleri iyi yağlarla önce bu bariyeri koruyorlar. Sonra o bariyerin sızdırmazlığını sağladıktan sonra biz oradan bile enerji alarak enerji üretebiliyoruz. Yani bakteriler bizim için bile enerji üretmiş oluyorlar o iyi yağları üreterek. Birinci hareket, eğer bize bağırsak sağlığı iyidir, lifler iyidir, probiyotikler iyidir, prebiyotikler iyidir deniyorsa bunun karşılığı aslında bizim için çalışan doğru işçileri oraya koymuş oluyoruz. Onlar orada o işi yaparken o fermentasyonu, yan ürünleri bizim bağırsağımızın sızdırmazlığından, depresyonumuzdan, enerjik hissetmemize kadar bir sürü hikayede bize yan ürün çıkarmış oluyorlar. O iyi yağlarla, özellikle de bizim tereyağı ve ghee yağı diye, sade yağ diye bildiğimiz bütyratla, bütyrik asitle. O yüzden
şikayetin varsa probiyotik almak ya da öyle beslenmek iyi kısmına girelim. Ama işte şikayetin olmasa da ne dedik? Enerjisiz hissediyorsun, uyku verimin düşük ya da kilo ile ilgili sorunların var veya alerjilerin var, otoimmün hastalıkların var. Biliyorsunuz ki bütün onun sebebi yani işte bağırsakta başlıyor hikayesi Hipokrat'tan beri. Bu bariyerleri koruyamamakla ilgili. Burada olan yanlış işlerin içeriye sızmasıyla ilgili. Eğer benim cildimde kaşıntılar varsa, bir takım işte rahatsızlıklarım varsa, alerjilerim varsa, bunların işte cilt de olsa, hapşırık da olsa, ne bileyim kafamın derisinde de olsa, bağırsağımda da olsa benimle dışım arasındaki bariyerde bir sorun var diye düşünmem lazım. Bariyer sıvayıcı olarak bu bakterilerin ürettiği iyi yağları ilk akla getirmem lazım. O yüzden de onlar benim için çalışsınlar içeride diye onları orada üresinler diye doğru şeyleri yemem lazım. Bunları yapamıyorsam da gene eczacımın ve hekimimin danışmanlığıyla bir probiyotiği alıp kullanmam lazım ve gerekiyorsa belki prebiyotiği de alıp kullanmam lazım. Bunu nerelerde önerelim? Düz hepimiz için bence anlamı var. Şikayetimiz olmasa bile en azından oradaki sağlığımızın iz düşümü olan otoimmün hastalıklar ve alerjiler için iyi. İşte sık grip oluyorsak, alerjimiz varsa, cilt rahatsızlığımız varsa bu işte egzama da olabilir, sivilce de olabilir. Yani resme bakarken buradaki hikayeyi korumamız gerektiğini her şekilde hatırlayabiliriz. En iyi halde bile aslında bunların miktarlarının artması ve istediğimiz türde olmaları iyi. Neden? Çünkü esasında o bakterilerin iyisiyle de bizim aramızda bir bilgi alışverişi de var. Yani bağırsaktaki bakteriler yanal gen transferi denen bir şekilde bizimle komünikasyon halindeler aslında. Mesela yemek yememek konusundan gidelim. Yani akşam yedik yemedik, ben genelde onu vurgu olarak yapıyorum ya. Normalde aç olduğumda başka bakteriler ürüyor. Bir şeyler yediğimde ona göre bakteri ürüyor. Mesela un yersen ona göre bakteri, şekerli yersen ona göre bakteri. Zaten konuştuğumuz hikaye burada. Şimdi normal bünyemizin de akşam aç olmaya müsait olması gerekiyor ya. O zaman yediklerinin sebebiyle oluşan bakterilerin sinyalleşmesi yüzünden aslında gündüzmüş gibi algılatıyor sana. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani onlar bir takım canlılar, onların da gece gündüz shiftleri var, onların da sirkadiyen shiftleri var. Sen onların gündüz çalışanlarının ve yiyecek ayrıştıranların, yiyecek fermente edenlerin saatini gündüz yerine geceye koyduğunda onların oradaki mevcudiyeti bile bir sinyal oluyor ki gece değil gündüz diye. Anlatabiliyor muyum? Yani o bile senin biyolojik ritmini buradan bozuyorsun. Yani orada koyduğun yiyecekte üreyen bakteri bile senin biyolojik ritmine karar veriyor. Onun için hani açlık bakterisi başka, hangi yiyeceğin bakterisi hepsi birbirinden farklı. O belki değişik bir bakış açısı olabilir. Yani onlarla bizim aramızda hem gen alışverişi var, hem sinyalleşme var, hem informasyon alışverişi var. Hem de günün ve gecenin ritmini de onlar üstünden de biz birbirimizle paylaşıyoruz. O bir bilgi. Ama destekler konusunda omega 3'ümüzü almak, vitamin D'mizi almak, magnezyumumuzu almak gibi hekim desteğiyle yapılabilecek, eczacınız da size yardımcı olabilir. Hareketlerimizin üstüne belki probiyotik almayı da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Mesela annelere normalde işte folik asit verilir, omega 3 verilir falan, vitamin D'leri ölçülüp verilir ya. Yeni diyor ki mesela yarın, anne eğer biraz probiyotikli beslenirse ya da o bağırsak sağlığı iyiyse acaba çocukta alerji daha mı az olur? Ya da işte fare deneylerinde nasıl? Yani bilgi böyle çoğaldıkça sanki daha çok şeyi kullanmamız gerekiyormuş gibi böyle bir hani oraya mı gideceğiz gibi gelse bile videoların tamamında anlattığım gibi doğal yaşam şekli doğal olmadığı için, içeride yaşadığımız için ve doğal yemediğimiz için mecburen kendimizi doğalımsı taraftan destekleyebilmek için bunları almak durumunda kalıyoruz. Zamanın birinde belki böyle olmayabilir. Bunları almak istemiyorum derseniz ya da işte bir danışmanınız yoksa hemen bol bol kefir, bol bol işte evde yapılmış yoğurt, biliyorsunuz tarhanadan ev turşusuna kadar bir sürü şey prebiyotik. Bütün yeşil yapraklı, lifli, kabuklu sebzeler, baharatlar, baklagiller, onların hepsi zaten lifli olduğu için buradaki istediğimiz o yağları bizi koruyacak, alerjiden bağışıklığımızı artıracak, yağları arttıracağı için gene prebiyotik. Yani aslında sağlıklı her şey prebiyotik, öyle söyleyeyim. Sağlıklı olan her şey niye prebiyotik? Biz canlıyız, onlar bizle yaşayan canlılar ve üst üste yaşıyoruz, simbiyotik bir yaşam sürüyoruz. Bize iyi olan ona da iyi yani. Gerçekten sadece onları beslemek için titizlensek bile zaten kendi sağlığımız için yeterli olur. O yüzden benim listemde dördüncüde beslenme olarak veya şikayet varsa takviye olarak bu grupta yer alıyor.